Hayatın ötesine bir yolculuk. Claudia Edge'in derin ölümden dönüş deneyimi. Claudia Edge, bir anne ve ruhsal gerçeği arayan bir kişi olarak uzun zamandır varoluşun gizemlerine ilgi duyuyordu. Ancak bilinci, evreni ve bizi birbirimize bağlayan bağları yeniden tanımlayacak olan hayatını değiştiren ölümden dönüş deneyimine, NDE, hiçbir şey onu hazırlayamazdı. Onun hikayesi, fiziksel yaşamın ötesine uzanan sürekliliğe, kozmosta saklı bilgeliklere ve yolculuğumuzu yönlendiren ilahi zekaya dair nefes kesici bir bakış sunuyor. Hikayesi, sezgi, ilahi müdahale ve hayatı boyunca gelişmeye devam eden vahiylerle dolu. Ön sezi. Sezgiye güvenmek 30 yaşında, Claudia sağlıklı bir hamileliğin son günlerinde çocuğunun doğumunu sabırsızlıkla bekliyordu. Herhangi bir tıbbi sorunu veya fiziksel ağrısı olmamasına rağmen içini açıklanamaz bir his kapladı. Bir şeylerin yolunda gitmediğine dair derin bir sezgi hissetti. Bu içsel çağrı onu hastaneye gitmeye zorladı, ancak bildirebileceği belirli bir semptomu yoktu. İçgüdülerine kulak vererek tıbbi bir kontrol yapılmasını ısrarla talep etti. Başlangıçta hastane personeli tarafından önemsenmese de pes etmedi. Muayene edilmesinin hemen ardından beklenmedik bir olay gerçekleşti. Plasentası içinde sessizce kan biriktirerek dolmuş ve aniden yırtılmıştı. Saniyeler içinde hem kendi hayatı hem de doğmamış çocuğunun hayatı büyük bir tehlikeye girdi. Zamanla yarış, hayat ve ölüm eşiğini geçmek bir tıp stajyeri durumu büyük bir ciddiyetle inceledi ve Claudia'nın sadece birkaç dakikası kaldığını söyledi. Bedeni kontrol edilemeyen bir şekilde kan kaybediyordu ve doktorların anestezi, oksijen ya da cerrahi hazırlık için zamanı yoktu. Muayene masasında yatarken hiçbir uyuşturma olmadan yapılan acil bir sezaryen ameliyatının dayanılmaz acısını hissetti. Operasyonun verdiği dayanılmaz acı etrafındaki kaos ile birleşerek onu bilincin sınırlarına itti. Doktorlar hem onu hem de çocuğunu kurtarmaya çalışırken Claudia bir kırılma noktasına ulaştı. Katlanılmaz acı ve cansız bebeğinin bedeninin kendisinden alındığını görmek onu bambaşka bir duruma sürükledi. Acıdan, korkudan ve fiziksel dünyadan tamamen bağımsız bir hale. Ayrılış, ölümden sonraki hayata adım atmak. O anda Claudia kendini bedeninden ayrılırken hissetti. Hastane odasındaki travmaya rağmen eterik bir duruma sorunsuz bir geçiş yaptı. Kendisi hala oydu, düşünceleri, anıları ve kişiliği tam olarak korunmuştu. Ancak fiziksel bedeninin sınırlamalarından tamamen kurtulmuştu. Duvarlardan zahmetsizce geçerek hastane içinde süzüldü, içini yeni keşfedilmiş bir özgürlük hissi kapladı. Tıbbi personelin acil durum içinde koşturduğunu gördü, ancak kimse onun orada olduğunun farkında değildi. Ameliyat masasında cansız bedenine baktı, ancak bu sahne onu korkutmadı. Aksine ona garip bir kayıtsızlık hissi verdi. Koridorlarda dolaştıkça sanki varoluşun ağırlığından kurtulmuş gibi tarifsiz bir hafiflik hissetti. Geride bıraktığı kaotik, acı dolu dünya ile şimdi içinde bulunduğu zahmetsiz, huzurlu hal arasındaki karşıtlık çok derindi. Bu da onu gerçekliğin doğasını sorgulamaya itti. Bu geçiş o kadar doğal hissettirdi ki sanki bunu daha önce de yaşamış gibiydi. Adeta kas hafızası gibi. Ne korku vardı ne de mücadele. Sadece fiziksel formdan kurtulmuş olmanın rahatlığı vardı. Sonra inkar edilemez bir farkındalık ona çarptı. O ölmüştü. Bu farkındalık yerleşir yerleşmez, Claudia kendini tarif edilemez büyüklükte bir boyuta taşınmış halde buldu. Sonsuz bir karanlık içindeydi. Ama bu bir yokluk değildi. Aksine bilinçli, sevgi dolu ve bilge bir varlığın hakim olduğu bir alandı. Bu karanlık, boşluk hissi vermek yerine onu bir çocuk gibi sarıp sarmalıyor, sıcaklık, rahatlık ve daha önce hiç yaşamadığı bir huzur sunuyordu. Boşluk mu, yoksa sonsuzluk mu? Birçok ölümden dönüş deneyimi, ışık tünelleri, cennet bahçeleri ya da ölen sevdiklerle karşılaşmaları tarif eder. Ancak Claudia'nın deneyimi farklıydı. O, bazı kişilerin boşluk olarak adlandırabileceği bir yerdeydi. Ancak bu terimi reddetti. Ona göre boşluk bir eksiklik hissi uyandırıyordu. Oysa burası bilgelik, bilgi ve koşulsuz sevgiyle doluydu. Bu yokluk değil, sonsuzluktu. İnsan algısının ötesinde dünyevi anlayışın sınırlarını aşan bir boyuttu. Bu mekanın huzuruna rağmen Claudia bir süre sonra kendisini çağıran sesleri duymaya başladı. Onları fark ettiği an aniden hastanede uyandı ve etrafında yaşadığı deneyimi anlamaya çalışan doktorlar vardı.
25 yıl süren sessizlik ölümden dönme deneyiminin ardından Claudia yaşadığı şeyi kelimelere dökmede büyük zorluk yaşadı. Diğer deneyimlerde sıkça rastlanan imgeler olmadan ne ışık tünelleri ne de cennet bahçeleri yaşadıklarını ifade etmekte güçlük çekti. Karşılaşabileceği şüphecilikten korkarak 25 yıl boyunca bu deneyimi kimseyle paylaşmadı. Anlattıklarının yanlış anlaşılacağından ya da reddedileceğinden endişe duyuyordu. Ancak zamanla içinde taşıdığı bu gerçeklik daha da belirginleşti ve ona derin bir içsel yolculuğa çıkma gerekliliğini hissettirdi. Bu sessizlik onun için bir yük haline geldi, ancak sahip olduğu derin içsel bilgi hiçbir zaman kaybolmadı. Yıllar geçtikçe bu anılar silinmek yerine daha da güçlendi ve onları anlamlandırmak için bir arayışa girmesine neden oldu. Uyanış, rüyalar, rehberler ve kozmik bilgi Claudia cevaplar aradıkça ruhsal alemle bağlantısı yeniden alevlendi. Rüyaları bilgeliğe açılan bir kapı haline geldi ve bilinçaltının sınırlarında beliren gizemli bir rehberle tanıştı. Zamanla bu varlığın varlığını tanımayı öğrendi ve farkındalığı arttıkça bilgi indirmeleri almaya başladı. Claudia bu süreci ruhsal okul olarak adlandırmaya başladı. Zaman ve mekanın ötesinde derin gerçeklerin açığa çıktığı bir yer. Burada varoluşun döngülerini, yaşamın sonsuz doğasını ve insan bilincinin fiziksel dünya ile nasıl etkileşim kurduğunu öğrendi. Ona gösterilen bilgiler, geçmiş yaşamları, ruhların birbirine olan bağlarını ve düşünce gücünün gerçekliği nasıl şekillendirdiğini içeriyordu. Ancak aldığı bilgiler o kadar büyüktü ki zihni her şeyi bir anda kavrayamıyordu. Ona bilincinin koca bir okyanusu tutmaya çalışan küçük bir kağıt bardak gibi olduğu söylendi. Bilgiler her biri bir ömür boyu sürecek bir anlayış sunan damlalar halinde geliyordu. Bu süreç Claudia'nın hayata bakış açısını sonsuza dek değiştirdi. Artık yaşamın sadece bir anlık varoluş olmadığını, bilincin sonsuz bir şekilde akıp gittiğini biliyordu. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim. Burada varoluşun karmaşık doğasını, yaşam döngülerini ve insan algısının ötesine uzanan geniş gerçekliği gösterdiler. Düşüncelerin ve niyetlerin sadece bireysel hayatları değil, tüm kozmik dokuyu şekillendiren güçlü kuvvetler olduğunu öğrendi. Bu öğretiler aracılığıyla geçmiş yaşamlar hakkında içgörüler kazandı, tüm ruhların birbirine nasıl bağlı olduğunu anladı ve sevgiyle bilincin gerçekliği nasıl şekillendirdiğini keşfetti. Her ziyaret ona daha derin bir bilgi kazandırdı, ancak aynı zamanda evrenin sırlarının sonsuz olduğunu fark etmesini sağladı. En büyük varoluşsal soruları sordu. Neden buradayız? Amacımız ne? Ölümden sonra ne olur? Cevap olarak ruhların kendi kaderlerine ilmek ilmek dokuduğunu gördü. Tıpkı sonsuz bir kozmik goblenin parçaları gibi. Ona varoluşun büyük ve birbirine bağlı bir tasarım olduğu gösterildi. Her yaşam, sürekli genişleyen bir başyapıtın tek bir fırça darbesiydi. Cevaplar ona kelimelerle verilmedi. Bunlar doğrudan bilme haliyle varoluşun derinlerinde yankılanan saf bir farkındalıkla aktarıldı. Ve her yeni soruyla bilme yolculuğunun daha fazla parçası açığa çıktı. Ancak kendisine aktarılan bilgi öylesine büyüktü ki, insan zihninin hepsini bir anda kavraması mümkün değildi. Ona gösterilen bir metafor vardı. Bilinç, okyanusu içine almaya çalışan bir kağıt bardak gibidir. Bilgi, okyanustan damlalar halinde geliyordu. Her bir damla üzerinde bir ömür boyu düşünülebilecek kadar derindi. Yıldızlar canlıdır. Bilincin evreni Claudia'nın aldığı sayısız vahiy arasında biri, onu derinden etkileyen netlikteydi. Yıldızlar bilinçlidir. Bir hafıza aktarımı sırasında kendisini şeffaf bir balonun içinde, rehberiyle birlikte kozmosta seyahat ederken buldu. Sonsuz uzayda süzülürken yıldızlar onunla konuştu. Ona geri döndüğünü söylediler, onu tanıdılar. Sanki daha önce oradaymış gibi. Her yıldız canlıydı, farkındalığa sahipti ve ilahi bir zekayla doluydu. Bu deneyim Claudia'yı düşünmeye sevk etti. Biz de yıldızlarla aynı bilinçten mi yapılmışız? Ruh okulundan gelen öğretiler, bilincin sadece insan varoluşuyla sınırlı olmadığını, aksine her şeyin içine işlediğini göstermişti. Öyleyse kozmik bilgelik ve eriştiği anılar,
yıldızları harekete geçiren aynı sonsuz farkındalığın bir yansıması olabilir miydi? Bu düşünceye daldıkça göksel olan ile insanın arasındaki bağlantıları görmeye başladı. Ruhlarımız da yıldızlar gibi mi? Evrenin belli yerlerinde bize ait kozmik noktalar mı var? Biz aslında yıldızsal varlıklar mıyız? Sadece geçici bir fiziksel deneyim mi yaşıyoruz? Cevaplar sabit değil, akışkandı. Her zaman genişleyen bir anlayışın parçalarıydı. Ama tek bir gerçek inkar edilemezdi. Evren, cansız bir madde yığını değil, o canlı, farkında ve bizimle derin bir bağ sahip. Son vahiy, kendi kaderimizin mimarlarıyız. Bir başka güçlü vizyonda Claudia kendisini bir bulutsunun içinde, yeni yıldızların oluştuğu bir göksel beşikte buldu. Çevresinde çocuklar vardı ve her birine kendi yıldızlarını yaratmaları için fırsat verilmişti. Bazıları renkler ekliyor, bazıları yapılar oluşturuyor, her yıldız eşsiz bir şekil alıyordu. Bu vahiy onu derinden sarstı. Bizler dünyaların yaratıcıları olabilir miyiz? Sadece kendi hayatlarımızı değil, tüm gerçekliği şekillendiren mimarlar mıyız? Eğer bu yaratıcı güce sahipsek, bu gündelik yaşamımızda nasıl tezahür ediyordu? Claudia artık düşüncelerine ve eylemlerine farklı bakıyordu. Onları tekil anlar olarak değil, varoluşun geniş tuvaline atılmış fırça darbeleri olarak görüyordu. Kişisel sorumluluğun sadece bireysel kararlarla sınırlı olmadığını, tüm varoluşun dokusuna işlenmiş olduğunu fark etti. Her niyet, her inanç, her duygu bir yaratım eylemidir. Hem kişisel deneyimimizi hem de tüm evreni şekillendiren bir güçtür. Eğer bilinç sonsuzsa, o halde varoluşumuz da tek bir hayatla sınırlı olamaz. Bu yolculuk şu an anladığımızdan çok daha büyük şekillerde devam edebilir. Arayış içindeki ruhlara bir mesaj. Claudia'nın yolculuğu sadece bir ölüm ötesi deneyim değil, bu, sezgi, kozmik farkındalık ve bilincimizin fiziksel alemin ötesine uzandığını keşfetmenin açığa çıkışıydı. Onun deneyimi, bize varoluşun sınırlarını yeniden düşünmeye, evrenin gizemlerini kucaklamaya ve gerçekliğin ortak yaratıcıları olarak rolümüzü fark etmeye davet ediyor. Bize bırakmak istediği son düşünce, onun varoluşu ve ruh okulundan aldığı bilgilerin bir özeti niteliğindeydi. Gökyüzüne baktığında, yıldızların da sana baktığını bil. Onlar sadece gecenin karanlığında parlayan uzak ışıklar değil, onlar bilinçli, bizi tanıyorlar ve belki de biz onların bir parçasıyız. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan, beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.